ATV ekranının sevilen macerası Hercai'nin Midyat'taki setinde gerçekleştirdiğimiz özel röportajlarımıza bu haftada yapımın başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile devam ediyoruz. Üç sezondur tam gaz yoluna devam eden Hercai'nin tüm oyuncuları için artık Midyatlı oldular diyebiliriz. Bizim merak ettiğimiz ise pandemi dönemindeki bu zorlu sürecin Midyat ve İstanbul arasında nasıl geçtiği. Üçüncü kışımızı geçiriyoruz Midyat'ta. O yüzden bizim için çok farklı bir tecrübe. Yani burada az çok kurulu bir düzenimiz var artık. Evlerimiz var. Buralı gibi yani biraz da olsa hissediyoruz çünkü gerçekten halk da bizi çok sahiplendiği için hiç yabancılık hissettirmiyorlar. Bir de yoğun çalışma temposundan dolayı zaten çok fazla kendi hayatımızda işte İstanbul'a ya da neredeysek oraya gitme şansı da bulamıyoruz sadece işlerimiz olduğu zaman. Hem pandemiden dolayı kimseye riske atmamak adına. Güzel geçiyor aslında süreç. Yani tabii ki en büyük katkı buradaki insanların bize her şekilde koşulsuz bir şekilde yardımcı oluyor olmaları. 3, 2, 1, oyun. Buradayım. mesaj var, çalma var değil mi? Aynen. Tamam. 2 tane Evet. 3, Hadi gidelim. 2, Atalım mesajı. 1, kayıt. Tamam. Telefon çalsın, telefon çalsın. Tamam. Azat arıyor. Evet. Tam karşısına geldi değil mi biraz? Şöyle yapmış, aynı şey oluyor. Ha tamam. 2, 1, kayıt. Miran çıktı mı? Midyat'ın insanı bir anda içine alan eşsiz atmosferi Akın Akınözü için çok kıymetli. Buranın farklı bir enerjisi var. Ben bunu daha uçakta, yani İstanbul'dan mesela uçaktan buraya iner inmez gerçekten bir takım bedenimde değişimleri hissedebiliyorum toprağa ayak bastığım anda. Çünkü çok ciddi bir yaşanmışlık var. Ve ister istemez buraya ayak bastığın anda bu yaşanmışlıkla bir şekilde ilişki kurmaya başlıyorsun. Ve bu gerçekten de bir kimyasal tepkime yaratıyor. Yani senin içindeki bir şekilde kimyanı değiştiriyor, şekillendiriyor. Ve bu kadar yaşanmışlığın bulunduğu bir yerle ilişkiye girmek gerçekten insana çok şey katıyor. Biraz da Hercai'nin şu sıralar hepimizin kafasını meşgul eden konularından konuşalım. Kısa bir zamana kadar Reyyan ve Miran'a düşman olan Azize, şimdi yaptıklarından pişman ve affedilmek için her şeyi yapmaya hazır. Acaba Reyyan Azize'yi affetmeyi başarabilecek mi? Özellikle Reyyan'a yaptığı şeylerden sonra Reyyan'ın onu tamamen affedebilmesi mümkün değil. Ama ortada babası ve kocasının durumu var ve onları desteklemek ve oluşabilecek bir hayal kırıklığına karşı onların yanında olabilmek için Azize ile de bir saf oluşturması gerekiyor. Çünkü arkasında dönen çok başka da oyunlar var. %100 affedebileceğini düşünmüyorum. Sadece kendi ailesini korumak için yapması gerekeni yapıyor şu an Reyyan. Çok pişman. Ya ben senden pişmanlığını duymak istemiyorum. Bunca acımasızlığı nasıl yaptın onu bilmek istiyorum. Sen bunca acı yaşamışken o acıları başkalarına da yaşatmaya kalktın. Nasıl yaptın? Nasıl kıydın başka evlatlara? Azize'ye bile bir noktaya kadar müsamaha gösteren Reyyan'a hayat veren Ebru Şahin, kendi hayatında bu kadar affedici olabilir mi merak ediyoruz. Ben kendi açımdan bu kadar kötülüklere maruz kaldığım bir kişiyi affetmem mümkün değil. Yani sonucu ne olursa olsun empati de yapsak ne olursa olsun affedilebilecek şeyler değil yaptığı şeyler. O yüzden ben kendi açımdan Reyyan kadar cömert olamayabilirim. Meydanda bana ne dedin hatırlıyor musun? Ölmek öyle kolay değil. Haklısın.
yaşayacaksın. Öyle kolay değil. Eğer gerçekten affedilmek istiyorsan yaşayacaksın. Azize konusunu Akın Akınözü'ne de sormak istiyoruz. Miran kendisine akla gelmeyecek kötülükler yapan Azize ile kalben barışıp hayatında yeni bir sayfa açabilecek mi? Affetmezse Miran, Azize ile aynı hatayı yapmış olmaz mı? Aslında bu Miran'ın önümüzdeki süreçte bence vereceği en zor sınavlardan biri. Ya bununla ilgili daha yeni bir tane benim tüylerimi diken diken eden bir videoya denk geldim ben. Bir tane seri katil 48 kadının cinayetinden tutuklanıyor. Anlatırken bile böyle bir gerçekten içimi ürpertiyor. 48 kadının cinayetinden tutuklanıyor ve ondan sonra mahkemeye çıkarılıp öldürdüğü kadınların aileleri o mahkemeye çağrılıyor. Buluşturuyorlar ki öldürülen kadınların aileleri ona bir takım içindeki bütün işte öfkeyi kusabilsinler. Hepsi içinden gelenleri söylüyor. İfadesiz. Hiçbir şey hissetmiyor. Bir tane adam benim için en zor şeyi yapacağım diyor. Seni affediyorum diyor. Orada o ifadesiz adam kırılıp hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Ondan dolayı çok büyük bir erdem. Miran da aslında bu sınavı vermek durumunda kalacak önümüzdeki süreçte. Reyhan bütün söyleyeceklerimi söyledi. Ama bir şey eksik kaldı. Onu da ben söyleyeyim. Sen bizim için artık yoksun. Ölüsün. Miran kendi serüveni içinde pek çok engelle karşılaştı. Tüm bu mücadele içinde Miran'ın en çok neden yorulduğunu Akın Akınözü'nden dinleyelim. Sürekli her tutunduğu dalın yalan olduğunu fark etti. Bu bence Miran'ı hikayede en çok yoran durumdur. Fakat bunun ben aynı zamanda büyük bir avantaj olduğuna inanıyorum. Çünkü aslında o tutunduğu dallar ona ait değilmiş. Ve bu dalların yıkılmasıyla ona ait olmayan şeyleri keşfedip aslında ona ait olanları da bulmayı başardı. İşte benim senin oğlum annem benim. Buradayım benim senin oğlum. Azize verdi bana bunları. Katlayıp saklamışsın ben. Her gece bunları açtım baktım. Bunlara baktıkça sen sanki yanındaymışsın gibi hissettim. Bu sezona kadar Azize'nin dişli bir rakibinin olma ihtimali hiç aklımıza gelmemişti. Ta ki Füsun sahneye çıkana kadar. Güzel oyuncu Ebru Şahin'in bu iki kadından hangisini daha güçlü gördüğünü merak ediyoruz. Kötülüğün kıyaslanabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Az veya çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar seçenek arasında insan kötü olmayı seçiyorsa saf kötüdür zaten. Yani bunun bir derecelendirilmesi yok. Hangisi daha güçlüye gelirsek bence kötü olan her insan dünyanın en korkak ve en zayıf insanıdır. Bir güç olarak görmüyorum kötülüğü. O yüzden ikisi arasında bir seçim yapamayacağım.